Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere şerbetli çatal tatlısı tarifi vereceğim. Ramazan olur da sizlere şerbetli tatlı tarifi vermez olur muyum? Mis gibi, hem hazırlaması kolay ve basit, çok da lezzetli, çabucak da hazırlanan bir tatlı. Daha önce sizlere birçok şerbetli tatlı tarifi vermiştim. Halka tatlısı, hurma tatlısı, çeşit çeşit. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Çok sevilecek. Hemen hazırlama aşamasına geçelim. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bakın, çok az malzemeyle yapacağız. Bir tane yumurta, bir çay bardağı yoğurt, koyduğum malzemeleri şöyle birazcık çırpayım. Bir çay bardağı da şekerimiz var. Hamurunu yapıyoruz. İyice çırpıyoruz ki şeker erisin. Evet, bugün çatal tatlısı yapacağız. Şerbetli bir tatlı. Çok hafif, çok da lezzetli. Çabucak da hazırlanan bir tatlı. Evet, üzerine yine bir çay bardağı irmik döküyoruz. Ölçülere dikkatli bakarsanız siz de birebir ölçülü bir tatlı yapmış olursunuz. Evet. İrmiği de dökmüştük. Üzerine bir bardak un döküyorum. Unun üzerine yarım paket kabartma tozu arkadaşlar. Yarım paket kullanacağız. Bir tane de vanilya kullanıyoruz. Yarım paket kabartma tozu, bir tane vanilya. Şimdi çırpmaya devam ediyoruz. İlk aşamada tabii ki çırpıcıyla çırpalım. Daha sonra çıkaralım. Bakın, koyu olmaya başladı. Kaşık ile biraz çırpıp daha sonra da elim ile toparlayacağım. Ne kadar unumuz gidiyor? 3 su bardağı 6 artı 2 yemek kaşığı. Yani 3 su bardağından 2 yemek kaşığı fazla un dökeceğiz. Tabi sizde bir kaşık eksik fazla olabilir. Yumurtalarınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne bağlıdır. Şu şekilde ele yapışmaz bir hamur olduğu zaman hamurumuz tamamdır. Un ilavesini kesebilirsiniz. Hazır olan hamurun düzlemini alıyoruz, çıkarıyoruz kabın içinden. Şöyle elimizle toparlayalım. Elimizle bakın, yapışmayan bir tatlı hamuru oldu. Şimdi hamuru ilk olarak 4 parçaya bölüyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayanlar kanalıma abone olabilir. Abone olarak bana destek vermiş olursunuz. Abone olan arkadaşlar da lütfen bildirimlerini açsın ki en güzel tariflerden haberdar olsun. Evet, ilk olarak 4 parçaya, daha da sonra da 8 parçaya bölüyorum. Şöyle kenara alalım ve tatlımızı hazırlamaya başlayalım. Çok kolay bir şekilde hazırlayacağız. Elimiz ile şöyle yuvarlayalım ve çubuk şeklinde yapalım. İsmi gibi çatal ile hazırlayacağız tatlımızı. Şöyle çubuk şeklinde bakın. Bir tane daha yapıyorum. İsterseniz bu tatlıyı bayrama dahi hazırlayabilirsiniz. Çok hafif ve pratik, üstelik de çok fazla malzeme istemeyen bir tatlı. Oruçlu olduğumuz için canımız aşırı derecede tatlı çekiyor. Ne yapalım, ne edelim? Bugün de buymuş nasip yapmak. Bunaymış kısmetimiz. Şöyle kenarlarını keselim. 4 tane çubuk hazırladım. İsterseniz bir tane de hazırlayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde hazırlayın. Kenar kısımlarını, uç kısımlarını kestim ki hepsi eşit olsun. Şöyle kesiyoruz bakın, parçalar halinde. Şeklini vereceğiz şimdi tatlımızın. Hemen bu tatlıyı tarife baktığınız zaman kalkın yapın arkadaşlar. Evet. Şimdi çatalımızı elimize alıyoruz. Şöyle bakın, kenar kısımlarından bastıracağız. Şöyle bakın, şeklini veriyoruz. Şöyle alalım ki rahat olsun ki şekil vermesi. Böyle elimizle de ortalarından bastırırsak
çatal tatlımızı hazırlamış oluyoruz. Bakın çok kolay, çok basit. Şöyle elimizle de birazcık şekil, tamamdır. İşte bu kadar. Herkesin yapabileceği çok az malzeme ile bir tatlı. Şerbetli bir tatlı. Dediğim gibi daha önce sizlere birçok şerbetli Ramazan tatlısı tarifi vermiştim. Halka tatlısı vermiştim. Hurma tatlısı, sarı burma tatlısı, ne bileyim birçok tatlı tarifim var. Bakabilirsiniz kanalımda. Hepsi birbirinden lezzetli ve ölçülü tariflerdir. Tatlı tarifi arıyorsanız bakın derim. Şerbetli tatlılar kategorisinde, sütlü tatlılar kategorisinde de sütlü tatlılarımız vardır. Evet, hazırlanan tatlıları şöyle tepsime diziyorum. Yağlanmış fırın tepsisine diziyorum. Kalan hamurları da hazırlamaya devam ediyorum. Hamurlarım bitene kadar hepsini fırın tepsime hazırlayacağım. Evet. Ayrıca arkadaşlar, burada yayınlanan tariflerim nefislezzetlitarifler.com blogumda da yazılı olarak paylaşmaktayım. Tabii ki hemen aynı gün içerisinde paylaşamıyorum. Birkaç gün zaman geçiyor orada paylaşma. Oraya da bakabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi tatlılarımız bu kadar çıktı. 4 sıra tatlımız çıktı. Şimdi pişmek üzere fırına 180 derece fırına veriyorum. Kızardığı zaman fırından alacağız. O pişerken de şerbetini hazırlayacağım. Şerbet için 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı da suya ihtiyacımız var. Çeyrek de limon suyu vereceğiz. Şerbet soğuk olmayacak arkadaşlar. Tatlımız fırından çıktığı zaman ilk sıcaklığı çıkmasını bekleyeceğiz. Şerbetin de ilk sıcaklığı çıkacak, o şekilde vereceğiz. Soğuk olmayacak. Çünkü soğuk dökerseniz irmikli tatlılar şerbeti içmez. Takır takır kalır. Gördüğünüz gibi şerbetimiz kaynıyor. Kaynadığı zaman limon suyunu da veriyoruz. Limon suyuyla bir 5 dakika daha kaynatıyoruz. Ve ocağı kapatıyoruz. Evet. Şerbetimiz hazır oldu. Ocağımızı kapatalım ve onun da soğumasını bekleyelim. Yine ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Evet, tatlımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi kızardı. Şu anda birazcık ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. 3 ile 5 dakika arası, fazla değil. Aynı şekilde şerbetin de sıcaklığının çıkmasını bekledik. İlk sıcaklığı 5 dakika bekledi, çıktı ve şerbeti tatlılara veriyoruz. Tatlılar şerbeti 1 saat gibi bir zaman içinde yavaş yavaş içecektir. Çok hızlı bir şekilde içmiyor. Yavaş bir şekilde içiyor. Bir yarım saat sonra tatlıları şöyle elinizle bir alt üst çevirin. Diğer tarafları da güzel şerbeti içsin. Tekrar sonra yani alt üst getirin. Çok daha güzel şerbeti içecektir o şekilde. Üzerini de kapatıp o şekilde şerbetinin içmesini bekleyin. Dediğim gibi 1 saat bir zaman içinde tatlılar şerbeti bakın içiyor. Şu anda da ikindi geçti ve ışık biraz görüntü kötü olmaya başladı arkadaşlar. Onun için çok daha fazla bekleyebilirdim ama beklemedim. Servis tabağına koydum. Şerbetini içti zaten. İkindimiz de geçtiği için çekimlerini yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu tatlıyı yapar hazırlarsınız. Çok kolay ve çok pratik. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın arkadaşlar. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Kendinize iyi bakın. Daha birçok güzel tariflerde görüşmek üzere.